The Begin After Then. Bu seri manhwalar arasında üst seviyelerdedir. Ve ben de severek takip ediyorum. Hikaye derinliği bakımından Solo Leveling'den bile daha iyi. Zaten Solo Leveling harika bir hikaye vaat etmiyor. Daha çok güç fantezisi olan bir seri ve okurken de bayıla bayıla okumuştum. Tibate'in animesinin çıkacağını ilk duyduğumda çıldıracaktım. Sonunda harika sahneleri animede izleyecektim ve bu düşünce beni heyecanlandırıyordu. Gel gör ki animeden kasıtları manhwadan daha kötü çizilmiş resimleri arka arkaya koymaktan ibaretmiş. Gelin size Tibet gibi harika bir serinin animesinin Solo Leveling'in ulaştığı başarıya nasıl ulaşamadığını ve zekice senaryolar yazan bir yazarın neden bu kadar aptalca bir karar verdiğini anlatayım. Şu anda Türkiye anime fandomunda Tibet vs Solo Leveling dönüyor. Animenin iğrençliğinden dolayı da Solo fanları bu mu Solo'dan daha iyi dediğiniz seri diye alay ediyor. Bu iki fandomun tartışmasına girmeyeceğim. Lakin hayır, bu değil. Sonuç olarak bu bir novel uyarlaması ve sadece serinin çizimlerini gördünüz. Sırf çizimleri iyi diye Solo Leveling'e bayılıyor olabilirsiniz. Fakat Tibate'in hikayesine daha giriş bile yapılmadan eleştiri yapmanız çok anlamsız. Ayrıca bu seriyi kesinlikle animeden takip etmeyin. Bunun tek sebebi animasyonlar değil, buna daha sonrasında geleceğim. Ben iki seriyi de okudum. Ve gerçekten ikisi de bambaşka seviyelerde seriler. Solo güç fantezisine kaçıp yan karakterleri önemsemiyor. Yani Andre Thomas bile işe yaramaz kalmıştı. Yine de bu Solo Leveling'i kötü bir anime yapmıyor çünkü vermek istediğini çok iyi veriyor. Peki Solo Leveling'in başarısını Tibate'in animede yakalayamama sebebi nedir? Aslında bu sorunun cevabını biliyorsunuz. İğrenç ötesi animasyonlar ve ücretsiz bir edit programında bile var olan partikül efektleriyle dolu olması. Tamam. Ama neden böylesine övülen bir serinin animesinin animasyon kalitesi bu kadar aşağıda? Bunun için Turtle Me'nin yani serinin yaratıcısının verdiği röportaja bakmamız gerekiyor. Bu röportaj Crunchyroll'da verildi. 40 dakikalık bir video. Ben önemli noktalara değineceğim. İlk olarak neden bilinmeyen bir stüdyo ile çalıştı? Turtle Me büyük stüdyoların ticari potansiyele çok odaklandıklarından dolayı kendi projesine gereken özeni göstermeyeceklerinden endişe etmiş. Eket bayağı özendiğinden dolayı neyse. Yani Mappa Avam Picture gibi büyük stüdyolar bu seriye ellerinin kirlerini assalar bile Eket'ten daha iyi bir iş çıkarırdı. Ama belli ki yazar bunu akıl edememiş. İkinci soru. Neden Eket? Turtle Me bu stüdyoyla çalıştığında seriye etki edebilecekmiş ve bu sayede serinin duygusal kısmını bozmayacakmış. Yani Turtle Me anime yapılırken de yapımı kontrol edebileceği için Eket ile çalışmış. Özetlemem gerekirse Turtle Me hiç ama hiç serisine güvenmiyor. Röportajda sürekli serisinden küçük bir seri olarak bahsediyor. Büyük stüdyolar büyük serilerle ilgilenir ve küçük projelere yeteri ilgi göstermez diyor. Burada büyük projelerden kasıtları yüksek ihtimalle hali hazırda ilk sezonu çıkmış ve başarı yakalamış seriler. Ama Turtle Me burada yanlış düşündüğünü düşünüyorum. Tibet çok popüler bir seri ve iyi yapıldığı zaman çok güzel paralar kazandırabilecek bir yapım olabilirdi. Eminim işinde profesyonel olanlar bu potansiyeli görebilirlerdi. Röportajda kendisiyle iletişime geçen başka stüdyolar olduğunu da söylüyor. İşlerinde eminim ki büyük olanlar vardır ama Turtle Me serisine güvenmedi. Ve bu yüzden küçük bir stüdyo ile anlaştı. Bu bana kalırsa büyük bir hata. Çünkü Tibet gerçekten çok popüler bir seri. Eminim gölgede kalmazdı. Belki de gölgede bile bırakabilirdi. Turtle Me'nin burada acemilik yaptığını düşünüyorum ve bu yüzden animede berbat oldu. Girişte söylediğim animeyi izlemeyin lafına gelelim. Elbette animasyonda da izlememiz gerek. Ama ben bunu görmezden gelip izlemek istedim. Ve yaptığım büyük bir hata oldu. Novelde güncel değilim. Manhwa'da güncelim. Ve Manhwa'da Kral Grey'in yani Arthur'un ana karakterimizin geçmiş hali o hayatında neler yaşadığını yeni yeni görmeye başlamıştım. Ama Turtle Me bu duygusal kısmı bozma safsatalarını bizzat kendisi bozmuş. Çünkü 4. bölümde Kral Grey'in nasıl bir durumda kaldığını gördüm. Bu bana spoiler oldu. Animenin 4. bölümünde manhwanın 214. bölümünde olan ben spoiler yedim. Hatta novelinde neredeyse güncel olan bir arkadaşım o sahneyi görünce bunlar ne yapmış diye yükseldi. Bu kadar erkenden bunları göstermemeliydiler. Aşırı büyük spoiler diye de sitem etti. Ben de görünce sinirlendim çünkü ben bunu şu an görmek istemiyordum. Yani zaten birkaç bölüm sonra görecektim. Neden şu an görmek zorunda kaldım ki? Yani anlayacağınız animesi sadece animasyonlar ile fiyasko değil, gösterdikleriyle de büyük bir fiyasko oldu. Şimdi ne olabilir? İlk sezonu Eket yayınlar. Keşke iptal edilse. Daha sonrasında ikinci sezonda
büyük bir stüdyo seriyi alır ve devam ettirir. Eğer akılları varsa remake yaparlar. Biz de işte o zaman ilk bölümleri de adam akıllı izleyebiliriz. Bu videodan bu kadar. Size neden Tibet'in animesinin iğrenç ötesi olduğunu açıkladım. Hem çizimler hem de içerik kısmında sınıfta kalmış bir seri oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve işin kaçar.